Merhabalar herkese. Bugün konumuz çürük nasıl temizlenir ve temizlenirken nelere dikkat edilmelidir? Bununla ilgili video hazırlıyorum size. Önce kısa bir çürük hakkında bilgi vereceğim. Arkasından da hasta ağzında çürük temizleme aşamalarını size aktaracağım. Başka bir videolarda dolgu aşamasına da tekrar aktarmaya devam edeceğim. Bu videomuzda çürük nasıl temizlenir bunu aktaracağım size. Bu arada gelen yorumlar çok güzel arkadaşlar. Aşağıda sorular sormuşsunuz ve bu soruların olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Aklınıza takılan bir soru olduğu takdirde muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar ve beğen butonuna tıklarsanız da mutlu olurum. Öncelikle çürük nedir bunu anlatmaya çalışayım. Çürük bir diş dokusunun mikroorganizmalar tarafından eritilmesi diyebiliriz ve çürük oluştuktan sonra yumuşak bir tabaka haline gelir ve bizim bunu oradan kaldırmamız gerekiyor. Peki çürük temizlerken neye dikkat etmeliyiz? İlk dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar çürüğün oradan tamamen kaldırılması. Eğer o bölgede çürük bırakırsak sağında veya solunda üzerine de dolgu koyarsak o zaman çürük kısım içten içe ilerleyecektir ve daha derin dokulara oluşacaktır. O yüzden çürüğün kalmadığına emin olmamız gerekiyor. Videoda da izleyeceğiniz gibi bazı ufak noktalar var. Çürükler nerede kalabilir? Bunları dikkatle izlemeniz gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz konu çürüğü temizlerken sinire ne kadar yaklaştığımız. Bir noktadan sonra artık sinirlerin olduğu oda yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Eğer çürük temizlerken sinirler açılırsa bu sefer kanal tedavisine gitmesi gerekiyor ve kanal tedavisi olması gerekiyor. Yoksa ağrı ile karşılaşılabilir. O yüzden çürüğü temizlerken olabildiğince yavaş bir şekilde çürüğü temizlememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hasta ağzında videoya geçelim. Arkasından tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi 46 numarada var olan aproksimal çürüğümüzü birazdan temizlemeye başlayacağız. Burada ağız içerisinde bazen röntgen olmayan sadece muayene yaptığımız hastalarda teşhisini nasıl yapabiliriz? Hemen onu göstereyim. Şimdi 46 numaranın hemen oklüzel kısmında bakın şurada sarı bir dolgu var. Bu eskiden 8-9 yıl önce yapılmış bir dolgu. Hemen üzerinde siyah siyah noktacıklar var. Burada dikkat edeceğimiz nokta tabii ki de bu dolgunun değişmesi gerekiyor bu arada. Çok eskimiş ve dolgu ile dişin arasında bakın geçişler çok net bir şekilde belli oluyor. Yani dolgu dişten ayrılmış durumda. O yüzden dolgu dişten ayrılmış durumda olduğu için buradan sızıntı yapabilir ve çürük oluşabilir. O yüzden zaten bu dolgunun değişmesi gerekiyor. Ama bizim burada asıl dikkat ettiğimiz nokta hemen dişin 6 numaranın 5 numaraya yakın olan aproksimalinde bir morluk var. Yaklaşalım biraz daha. Yaklaşalım. Evet. Bakın şimdi. 6 numaranın mezyeline ve 5 numaranın mezyeline bakın. İkisinin arasındaki renk farkına bakın. Burada daha fazla mor yoğunluktayken burada daha fazla sarımtırak yoğunlukta. Bu şekilde aproksimallerde çürük olduğu zaman şüpheleneceğimiz renk bu renk. Biraz daha grimtırak ve morluk varsa eğer bir dişin aproksimalinde hemen o dişin o bölgesinden bir röntgen alarak bu tezimizi desteklememiz gerekiyor. Burada çürük olacağı tezini. Şimdi burada aproksimalimizde hemen şöyle bir bu tarafa doğru gelelim. Yandan mı göstereceğim? Daha da. Şöyle duralım. Evet net diyelim. Bakın zaten mezyal kontak noktasında da burada kahverengi bir alan var. Bu çürüğün girdiği nokta. İki dişin arasından giriyor çürük. Bunun nedeni genelde diş ipi yapmamaktan kaynaklı oluyor. İki dişin arasına. Netleyelim. İki dişin arasında diş ipi yapmamaktan dolayı tek bir noktadan giriyor çürük ve içeriye doğru ilerliyor. Şimdi hemen yukarıdan tekrardan bir değerlendirelim. Hemen o göstereceğim morluk yakınlaşalım. Kocaman açtık. Evet netledik. Evet bakın gördüğünüz gibi daha rahat fark edeceksiniz şimdi. 6 numaranın mezyelindeki renkle 5 numaranın mezyelindeki rengin arasındaki farkı. Şimdi kavitemizi açmaya geçelim. Kavite açarken öncelikle dolguyu da kaldıracağız. Aynı dişte olduğu için var olan eski dolgusunu da sökeceğiz ve çürüğe ulaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle dolgumuzu kaldıracağız. Ondan sonra da mezyaldeki buradaki mine dokusunu, sağlam mine dokusunu kaldırıp aşağıdaki çürük dokusuna ulaşacağız. Önce dolgumuzu kaldırmakla başlayalım. Bununla ilgili round fres kullanıyorum. Elmas round fres.
Bunu temizlerken, dolguyu kaldırırken olabildiğince dişe değmeden sadece dolguyu kaldırmak. Dişten ne kadar az madde kaybı olursa o kadar sağlıklı olacaktır. O yüzden kontrollü bir şekilde kaldırmakta fayda var. Evet, dolgumuzu kaldırdıktan sonra şimdi alt kısmında bakın dentin noktalıcıkları var şu bölgelerde. Buralarda çürük başlangıçlarımız var. Bunları da hemen bir miktar, çok fazla dentin dokusuna aeratörle değmeyi istemiyoruz. Dentin dokusu tungsten karpit frezlerle aşındırılır. Fakat bu kadar küçük noktacıkları aşındırmak birazcık tungsten karpit frezlerle zordur. O yüzden yüksek soğutma ile birlikte aeratör frezlerimizi hafif dokunarak kullanabiliriz bu bölgede. Asıl amaç çok fazla diş yüzeyinde ısı oluşturmamak. Isı ne yapacaktır? İçerideki sinir dokularına zarar verebilir. O yüzden soğutma altında, aeratörü yüksek devirde kullanacağımız için soğutma altında çok az dokuna dokuna yapacağız. Şimdi hemen şuradaki noktacıkları da kaldıralım. Tamamdır. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın hemen zaten mezyaldeki şurada bir kahverengilik göreceksiniz. Bu kahverengilik mezyaldeki çürüğün devamı. Yani buradan devam ettiğim takdirde kaviteye ulaşacağım. Şimdi hemen mezyaldeki mineyi kaldıralım. Şimdi burada mezyal bir kavitede üzerindeki mineyi bakın, altta zaten şu anda her şey net bir şekilde gözüküyor. Bu kahverengiliğin tamamı çürük. Şimdi burada ne kadar mineyi kaldırabileceğiz? Arkadaşlar olabildiğince az kaldırmamız gerekiyor üzerine açtığımız deliği. Fakat küçücük bir noktadan gelip içeride çürüğü temizlemeniz çok mümkün olmayacaktır. O yüzden girdikten sonra çürüğün kenar sınırlarını görebileceğiniz kadar temizlemeniz gerekiyor. Yani şöyle yandan buraya bakabilir miyiz? Bir şöyle hemen çapraz bir şekilde. Evet, bakın yan taraftan baktığınız zaman bakın şurada çürüğün sınırlarını takip edebiliyorum. Şurada beyaz bir çizgi gözüküyor. Bu çizgi ve şuradaki çizgi hemen altında da bakın burada bir noktacık var. Kahverengi noktacık var. Bunun bir miktardan minenin altına girdiğini gösteriyor. Benim şuradaki mineyi biraz daha aşındırmam gerekiyor. Yani ben burayı temizlesem de bu minenin altında çok hafif bir çürük dokusu kalabilir. O yüzden burayı çok az daha aşındırma yapmam gerekiyor. Hemen dokunacağım şimdi oraya. Bir daha bakalım. Şimdi yaklaşalım. Bakın oradaki çizgi kayboldu. Şimdi oradaki çizgi kayboldu demek. Hemen gösterelim. Bakın biraz önce şurada bir çizgi vardı. Minenin altına giren bir çürük vardı. Artık yok. Yani çürüğün sınırlarını rahatlıkla izleyebiliyoruz. Şimdi diğer taraftan bakalım. Çapraz. Orada var mı? Evet. Bakın burada da şu anda şurası yumuşak dentin. O yüzden burada da mine sınırını göremiyorum. Hemen orayı temizleyeceğim.
Bir daha yan döndürelim. Evet, şimdi bakın en mezyal noktayı, şu noktayı çürük sınırlarını görebiliyoruz ama biraz daha distale doğru şurada minenin altında, bakın altına sokabiliyorum hala. Burada mine altında hala çürük var. O yüzden şuradaki mineyi de kaldırmam gerekiyor. Buradaki çürüğü temizleyebilmek için. Hemen orayı da mineyi kaldırıyorum. Evet, tekrar yandan bakalım. Başımıza bir yan döndürelim. Şimdi artık şu noktanın da sonunu görebiliyorum. Burada çürük sınırlarını hem vestibülden, hem lingualden, hem distalden, hem de mezyalden görebiliyorum. Şimdi yapacağım şey, hemen dik bir açıda çekelim. Dik bir açıda açtık ağzımızı. Evet, şimdi biraz daha dik çekebilirsek bir şey göstermek istiyorum. Açalım kocaman ağzımızı. Evet, şimdi tam bakın basamakta, minede şu beyaz gözüken, bakın tam şurada, şöyle göstereyim, bakın tam şurada siyah bir nokta var. Bu nokta, şu beyaz gördüğünüz yer mine dokusu. Minenin içindeki çürüğü gösteriyor. Yani biz buradaki sadece kahverengi dokuyu temizlersek ve bunu bırakırsak, burada erimiş olan mine daha sonradan hemen kenarlarından sızdırıp, biraz daha uzaktan çekebiliriz. Kenarlarından sızdırıp daha sonra dolgunun altından tekrar çürük oluşacaktır. Bizim burada hiçbir şekilde erimiş bir mine bırakmamamız gerekiyor. O yüzden bu beyaz mine lezyonu dediğimiz beyaz opoziteler, çürüğün etrafındaki mineler kaldırılması gerekiyor. Açalım bakalım. Dili geriye doğru çektik. Dili geriye doğru çektik. Kocaman açtık. Evet, şimdi tungsten karpit frezle temizlemeye geçiyoruz. Temizlerken iki tane alet kullanıyoruz. Birincisi aeratör ve elmas uçlar olan frez, yüksek devirde döner. İkincisi de bakın sol taraftaki tungsten karpit frez. Bunun üzerinde bıçaklar vardır. Bıçaklarla temizliyoruz. Bu susuz olarak temizleniyor. Sulu da tercih edebilirsiniz. Ama ben görüş alanı olsun diye susuz tercih ediyorum. Neden peki aeratörle mine kaldırılırken tungsten karpit frezle dentin dokunuyor? Çünkü mine çok sert bir tabaka. Aeratör, sağ taraftaki elmas uçlu frezle ancak bunu kaldırabiliriz. Yüksek devirde döndüğü için de bunu suyla ancak soğutabiliyoruz. Diğeri daha az devirle döndüğü için ve üzerinde bıçak olduğu için çürük dokusu da yumuşak bir doku. O yüzden çürük dokusunu kazıyarak kaldırıyoruz. Ve burada kazırken talaş parçacıklarını görebiliyoruz. Dentin talaşı dediğimiz bu çürük dokuyu temizlerken onların rengine göre, dokunma hissiyatına göre karar verebiliyoruz. Aeratörde böyle bir his yok ve aeratörde de yüksek devirde döndüğü için çok fazla dentine, yani bu elmas frezle dentine değmek istemiyoruz. Şimdi tungsten karpit frezlerle çürüğü temizlemeye başlıyoruz. Burada çürüğü kaldıracağımız zaman gene ufak hareketlerle devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi çıkan dentin talaşı sarı renkte ve kahverengi olacaktır. Öncelikle ben kenar sınırları temizliyorum. Kenarları temizledikten sonra yavaş yavaş pulpaya doğru ilerliyorum. Şöyle bir kenarları alalım. Birazcık hava sıkalım. Şimdi birazdan size ufak bir iki önemli nokta da anlatacağım. Birazcık şöyle dikleştirelim. Açtık. Evet. Sürekli bir temasım yok, fark ettiyseniz. Hafif hafif dokunuyorum.
ısı oluşturmamak için. Daha sonrasında hassasiyet oluşabiliyor çünkü çok fazla ısı oluştuğu zaman ufak ufak dokunuyorum çürük dokusuna ve orta kısma yaklaştıkça daha temkinli oluyorum. Şimdi burada bu çürüğü peki ne kadar temizleyeceğiz? Şimdi burada her hekimin farklı bir bakış açısı oluyor bu çürük temizleme ile ilgili. Benim temizleme miktarım sont ile, ucu sivri bir sont ile bastırdığınız zaman, kazıdığınız zaman oradan herhangi bir sürtünmenin olmaması ve takılmaması, kayması, aynı zamanda da çok fazla dili geri çekelim. Aynı zamanda da çok fazla renklenme kalmamış olması. Bu renklenmeler, her renklenme bu arada çürük mü? Hayır, her renklenme çürük değil. Çünkü tamir dokusu olarak adlandırılan burada tersiyer dentinde var. Tersiyer dentin içerisinde mikroorganizmalar olmuyor ama gene de kahverengi doku oluyor. Bunları da kaldırmamanız da mümkün. Ama ben olabildiğince bu dokuyu kaldırmaya çalışıyorum. Herhangi bir risk teşkil etmesin diye. Şimdi hemen şöyle hızlıca bakalım. Bir hemen kameranın yaklaşmasını isteyeceğim. Şöyle çaprazdan, şöyle bu taraftan. Şimdi en sık yaptığımız hata bakın şu. Şimdi çürüğü temizledik diye düşünüyoruz. Burada tabi biraz daha ağız içerisinde burası sanki kahverengiymiş gibi gözüküyor ama aslında şurası şu anda beyaz, gölgeden dolayı birazcık kahverengilik gözüküyor. Şimdi şurası çok tehlikeli. Bakın şu mine dentin bağlantısındaki kahverengi çizgi. Şimdi burası eğer temizlenmezse, burada bir çürük var şu anda. Burası temizlenmezse dolgu yaptıktan sonra buradaki mikroorganizmalar dolgunun içine yavaş yavaş sızıp ikincil bir çürük oluşturabiliyor. O yüzden çürüğü temizledikten sonra kesinlikle dikkat edeceğimiz nokta mine ve dentinin arasındaki buradaki çürük olup olmadığını kontrol etmek. Eğer varsa da hemen hızlı bir şekilde o bölgeyi biraz geriye alalım. Bir daha bir kontrol edelim. Şimdi yukarıdaki şuradaki çizgiyi yok ettik. Hemen aşağıya bakalım. Evet, şimdi şu yukarıdaki çizgiyi yok ettik. Şimdi birazcık aşağıdaki çizgiye dönelim. Bu arada mezyal basamaktaki erimiş mine dokusunu da kaldırıyorum. Evet. Arkadan tekrar şu çaprazdan bu açıdan çekersem vestibüldeki o gene çizgiyi göstereceğim. Evet. Şimdi tam olarak şurada tam mine ile dentinin birleştiği nokta şurası. Burada bakın koyu bir çizgi var. Tam şurada. Zaten sontla takılıyor. Orayı muhakkak temizlememiz gerekiyor. O bölgeden tekrar ikinci bir çürük oluşmasın diye. Hemen bunu aeratör yardımıyla temizleyebiliriz. Çünkü bir kısmı minenin içi altında, bir kısmı dentinin altında. Anguldurva ile o bölgeyi temizlemek çok kolay olmayabilir. Bir de Anguldurva'yı destekleyelim.
Tamamdır. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Evet. Vestibül duvardaki, bakın vestibül duvardaki şuradaki o mine dentin sınırındaki çizgiyi de yok ettik. Çok hafif bir şekilde şurada bir nokta var. Mine yüzeyi lezyonu. Onu da alacağım. Ondan sonra artık yavaş yavaş temizliğin sonuna gelmiş olacağız. Tamam. Şimdi çürüyüp çepeçevre temizledik. Sıra merkeze inmeye geldi. Merkezde hala şu anda bakın şöyle kazıdığımızda takılan yer var. Tam olarak şurası bakın. Bunu en sona bıraktık. Neden? Çepeçevre doku temiz olsun ki merkezdekini en son temizlerken, temizledikten sonra sinirler açılırsa etraftaki çürük ve enfekte pulpa kavite içerisinden kanala temas etmesin. O yüzden etrafı, periferi temizledik. Şimdi yavaşça merkezi temizliyoruz. Burada çok yavaş hareketlerle ilerlememiz gerekiyor. Çok kontrollü bir şekilde ufak ufak ilerleyeceğiz. Dili geri çekelim. Görüş alanımızı kısıtlıyor. Hemen onu koyalım. Evet, tekrardan merkezdeki çürüğü temizlemeye devam edelim. Yavaş yavaş bakın beyaz dentin talaşları çıkmaya başladı. Bu sağlam doku olduğunu gösteriyor. Şimdi temizledik. Hemen bir kontrolünü sağlayalım. Sivri bir sontla hemen o bölgeyi, bu arada çürüğümüz derindi. Bakın kazıyorum ve herhangi bir takılma yok o bölgede. Böyle bir durumda ve şöyle bir gırç gırç diye bir ses duyarsınız. Bakın şu sesi. Bu sesi duyduğunuz zaman o bölgenin yüzeyinin parlak olduğunu hissedersiniz. Çok minnacık daha dokunacağım ve ondan sonra artık çürüğü temizlemiş olacağım. Evet, şimdi çürüğümüzü temizledik. Hemen çevre dokulara bakacağız. Dolguya uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakın çürüğü temizledikten sonra şu köşede desteksiz bir mine kaldı. İnce bir mine kaldı. Ve şuralarda sivri sivri mine dokuları ve köşeli mine dokuları var. Buraları kaldırmazsak eğer buraya koyacağımız dolgu sonrasında şu duvar kırılabilir. O yüzden bu bölgeyi, sivri köşeleri hemen bizote etmemiz gerekiyor. Ben sarı kuşak frezi kullanıyorum. Sarı kuşak frezle hemen köşeleri yani dolgunun dişe bağlanacak olan mine köşelerini yuvarlıyorum ki yüzey olarak tutunabilsin o bölgeler. Şimdi tam şu köşe kaldı. Hemen o köşedeki desteksiz mineyi de uca doğru incelen sarı kuşak frezimizle kırıyorum. Ve mine yüzeylerini 35-40 derece açıyla açılandırıyorum ki dolgunun tutunabileceği bir devamlı yüzey olsun diye. Onu çıkarabiliriz.
açalım. Evet. Şimdi mine kenarlarında bizote ettik. Sıra artık son rötuşlara geldi. Şu üzerinde kalan siyah noktacıkları ve çizgileri de isterseniz aşındırabilirsiniz. Bunlar bu arada çürük değiller. Sadece renklenmeler. Herhangi bir problem yaratmayacaktır ileride. Ama isteğe bağlı olarak o bölgelerde aşındırılabilir. Evet. Şimdi kontrolümüzü yaptık. Çürük kalmadığını kontrol ettik. Mine kenarlarını, desteksiz mine kenarlarını temizledik. Ondan sonra o bölgeleri kırılmasın diye aşındırdık. Şimdi artık son aşamamız, bundan sonra dolguya geçeceğiz. Dolgumuzu yaptıktan sonra da tedavimizi tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, videoda da görmüş olduğunuz gibi bir gizli çürüğümüz vardı ve dışarıdan görüldüğü takdirde hafif bir morluk vardı ve bu morluğu gördüğümüz zaman ağız içerisinde röntgen olmadan da az çok teşhis edebiliyoruz. Fakat röntgenle desteklediğimiz takdirde zaten çürüğün ne kadar derin olduğunu görebilirsiniz. Ama burada göstermek istediğim, ağız içerisinde de başka dişlerle uğraşırken eğer böyle mor ve grimtırak görüntüler görürseniz o bölgeden şüphelenmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere çürüğü temizledikten sonra mine kenarlarında çizgi şeklinde çürükler kalabiliyor. Bunlar çok tehlikeli. Ayrıca mine kenarlarındaki çürükleri temizledikten sonra kavitenin en tabanındaki mine kısmında da erimiş bir mine dokusu var. Burayı da temizleyebilirsiniz. Bunu temizlerken arkadaşlar isterseniz bant takıp o şekilde en dipteki mineyi de temizleyebilirsiniz. Bant ne işe yarayacaktır? Bant takıp frez kullanmak yan dişe temasınızı engellemiş olacaktır. Ama çok kontrollü bir şekilde bant takmadan da o mineyi temizleyebilirsiniz. Bu arada o çürük ne kadar temizlenmeli? Bununla ilgili çok farklı hekim uygulamalarımız var. Şöyle söylemeliyim. Çürük temizlendikten sonra, yumuşak çürük temizlendikten sonra bir süre sonra artık kahverengi bir doku ortaya çıkıyor. Ama sont ile kazıdığınız zaman orada bir çentik oluşturamıyorsunuz. Bu doku tersiyer dentin olarak adlandırıyor. Tersiyer dentin de kısaca anlatacak olursak çürükten etkilenmiş ama çürük olmayan diş dokusu. Bu tersiyer dentinin kaldırılıp kaldırılmaması tamamen hekimin inisiyatifinde. Ben daha çok eğer sinirlere yakın değilse kaldırılması taraftarıyım ama kaldırılmadığı durumlarda da problem olmayacaktır. Bu çünkü çürük dokusu değildir. İsterseniz kaldırabilirsiniz, istemezseniz de kaldırmayabilirsiniz. Dikkat edeceğimiz diğer bir nokta, sinirlere çok fazla yaklaştığımız zaman bu hastamızda üzerini herhangi bir materyalle örtülemedik. İsterseniz hassasiyet yapmaması için sinire yakın olan yere kuafaj yöntemiyle, indirekt kuafaj yöntemiyle örtüleyip üzerine dolgu da koyabilirsiniz. Bir diğer dikkat edeceğimiz konu da çok fazla derinse eğer çürük, sinirlere yakın gelen yerde olabildiğince yavaş ilerlememiz gerekiyor ve desteksiz mine noktaları varsa o bölgeleri birazcık bizote edip kırılmamasına sağlamalıyız bu bölgelerin. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz çürük nasıl temizlenirdi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.